Herkese selam. Atina'dayız. Bu defa anlatılan hikayeler öylesine eski zamanlara dayanıyor ki ve öylesine çok şey içeriyor ki burayı öyle tarih anlatarak falan geçiştirmenin anlamı yok. Hatta Atina'ya kaç kez gelirseniz gelin, aynı Roma'ya geldiğiniz gibi, İstanbul'dayken biz belki fark etmiyoruz ama aynı İstanbul'da da olduğu gibi anlatılacak hikayelere hakim olmanın da çok da imkanı yok. Yani burayı hissetmeden, burayı gezmeden, burada bulunmadan, burada dolaşmadan, burayı adımlamadan çok da fazla şeyi aktarmak çok mümkün değil. O yüzden Atina'nın sokaklarını birlikte turlayacağız, gezeceğiz. İşte hemen arkamda bulunan Akropol Tepesi'nin olduğu yere de çıktık biz. Belki onları da gösteririm. Belki de başka bir videoya kalır. Atina'yı biraz dolaşarak yaşayacağız. Biraz buradaki turistler ne yapıyor, buradaki halk nasıl yaşıyor. Biraz da benim gözümden, yürüdüğüm yollardan birlikte turlamış olacağız Atina'yı. Yapalım mı? Hadi bakalım. Atina'da gezmeye geldiğinizde aslında hep aynı yerlere takılıyoruz. İşte Manastır bölgesi, Manastıraki dedikleri, plakası, plakanın içinde bazı sokakları, Akropol, belki biraz Koloniki, biraz macera arayanlar, Omonia. Onu da ayrı anlatırız inşallah bir daha Atina'ya gelirsek. Şimdi Manastır tarafındayım, Manastır bölgesindeyim. Burası biliyorsunuz eğer plakayla karşılaştırırsak bir tık daha ucuz, bir tık daha keyifli. Neden keyifli? Çünkü ucuz olmasından dolayı çok daha fazla insan takılıyor. Sokakta çok fazla yine yerel çalgıcılar, göçmenler, işte bir takım müzik yapanlar, dans edenler, bir şeyler satanlar ve tabii ki zorunlu olarak dünyanın her tarafında olduğu gibi bileğinize bir şey bağlayıp onu size satmaya çalışan Afrikalı arkadaşlar da yine bu bölgede çok fazla yoğun. Atina faal olarak bir caminin olmadığı, bir camide ibadet yapılmadığı tek Avrupa başkenti idi. Son birkaç aydır açılmadıysa takip etmedim. Ama ondan öncesinde tabii ki olan yerleri, cami olarak kullanılan yerleri, İşte özellikle Manastır bölgesinde şurada görebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili birçok şey anlatılabilir ama Atina'yı özellikle turla veya gezmeye yine seyahatle veya rehberli olarak geldiğinizde zaten gezebileceğiniz yerler kısıtlı. Kısıtlı değil aslında ama herkes aynı programı yapıyor aslında. O yüzden de bunlardan çok bahsetmeyelim. Zaten kapı komşumuz. Geldiğinizde yine bu bölgeye çok kolay gelmek için bakın o Manastıraki durağını tam da şu gösterdiğim yerdeki metro istasyonundan çıkarak buraya ulaşabiliyorsunuz. Metro ağı burada tren ağıyla birleşiyor ve sağlam her yere gidilebiliyor. Havaalanı dahil buna. Havaalanı için kartlar geçerli değil. Günlük aldığınız, aylık aldığınız kartlar geçerli değil. Havaalanı için ayrı bilet alınıyor. Ama onun dışında geldiğinizde bir 5 günlük bilet alırsanız metrodan, şu anda fiyatı 8.20. Bugün için söylüyorum. 8 euro 20 sent. 8.20. 8.20'ye Atina'nın her tarafına ama her tarafına Pire'ye kadar gezme şansınız var. Bence bunu alın çünkü sadece metroya binmiyorsunuz bu kartla. Bu kartla metro, işte otobüs, şu anda bir otobüs durağındayız. Belediye otobüsü diyelim. Troleybüsler, tren, banliyö treni. Bunların hepsinde geçiyor ve aldığınız süre boyunca limitsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. O yüzden de Atina'yı gezmek aslında havaalanına geldikten itibaren çok kolay. Sadece havaalanından
şehir merkezine gitmek için ayrı bir tane kart alıyorsunuz veya onun dahil olduğu, havaalanında dahil olduğu, hatta havaalanına gidiş gelişin de dahil olduğu veya tek yön dahil olduğu varyasyonlar da var. 5 günlük paketlerde veya bir haftalık paketlerde onları da alabilirsiniz otomatik gişelerden. Dünyadaki en ikonik askeri törenlerden bir tanesi işte tam arkamdaki parlamento binası, Yunanistan parlamento binası önünde gerçekleştiriliyor. Atina'da Sintagma meydanında bulunan parlamento binasının önünde bir meçhul asker anıtı var ve meçhul asker anıtını 24 saat boyunca saygı duruşuyla korumaktan çok saygı duruşu nedeniyle burada bulunan askerlerin belirli zamanlarda yaptıkları nöbet değişimi çok ilgi çekiyor. Bir turistik aktivite olarak çok ilgi çekiyor ve Yunanistan parlamentosunun önünde olması da tabii ki işin güzel taraflarından ve güzel bir görüntü katıyor. Kendi ritüellerinde bu asker değişim, yani nöbet değişim töreninde askerlerin yaptığı ritüeller turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Nöbet değişimi sırasında yüzlerce turist, hatta birçok tur programı hemen otobüsleriyle bu meydanda, Sintagma meydanının hemen karşı tarafında bulunan parlamentoyla arasından geçen yolun üzerinde birçok otobüs, turist otobüsü duraklama yapıyor ve işte bu tören için getirdikleri turistlere buradaki gösteriyi izletiyorlar.
Cross. Mark. Azıcık da parlamento binasından bahsedelim. Arkamda duran parlamento binası modern Yunanistan olarak, Yunanistan'ın daha sonra Osmanlı'dan ayrılmasından sonra modern Yunanistan olarak kurulduğu dönemde ilk kralı olan Otto. Otto tabii ki bir Alman ismi, çünkü Alman asıllı bir kral, Yunan kralı, ilk Yunan kralı. Yine bir Alman mimara yaptırdığı 1843 olması lazım tarihinde tamamlanan bu arkadaki binayla kraliyete ait bir konut, bir çalışma ofisi ve kraliyete ait diğer ünitelerin olduğu bir bina yaptırıyor. Kraliyet binası. Ve burası uzun yıllar boyunca kraliyet binası olarak anılıyor. Hemen önünde buradaki alanda yol geçmesinden çok törenler yapılıyor ve arkadaki şu anda Sintagma Meydanı, yani Anayasa Meydanı olarak bildiğimiz meydanda aslında o dönemde Kraliyet Meydanı. Otto çıkan isyandan sonra burada bir anayasa hazırlatmak zorunda kalıyor ve ayaklanmanın sonunda hazırlandığı anayasa burada okunarak ilan ediliyor ve burası Anayasa Meydanı olarak anılmaya devam ediyor. Şu anda da ismi yine Sintagma Meydanı. 1909 yılında bu arkadaki binada büyük bir yangın çıkıyor. Daha sonrasında kraliyet binası olarak kullanılmayı bırakılıyor. Başka birçok amaçla yine bu bina hizmet veriyor. Hastane oluyor, o oluyor, bu oluyor, müze oluyor. Bir takım yönetim birimlerinin bulunduğu yerler arasında bulunuyor. Ve parlamento olarak kullanılması da 1935 yılını buluyor. 1935 yılından sonra Yunanistan parlamentosu işte bu arkamda bulunan binada toplanıyor. Zaten aynı yerlerde geziyoruz. Aynı yerlerde gezeceğiz. Siz de gelseniz ilk göreceğiniz yerler bunlar. İşte Sintagma Meydanı'nı gösterdim, Anayasa Meydanı'nı. Onun hemen yanı başındaki yerde parlamentoda, Yunan parlamentosunda, Yunan meclisinde askeri töreni izlemeye geleceksiniz. Onun dışında plaka bölgesinde belki akşam yemek yiyeceksiniz. Belki gündüz turlayacaksınız. Zamanınız varsa her ikisini birden yapacaksınız. Daha sonra Monastraki'de yine benzer şeyleri yapabilirsiniz ki sağlı sollu caddelerinde çok iyi çarşıları, pazarları var. Ben onların içinden geçmeyi sevmiyorum. Biraz Mahmut Paşa gibi. Çok kalabalık ve bu sıcakta çekilecek gibi değil. Hani sadece videoya çekeyim diye bile geçemedim. Çok sıkıntılı şu anda. Belki akşam vakti hava karardıktan sonra oralardan bir geçeriz. O zaman da onu da videoya eklerim. Atina'nın içerisinde anlatacak dediğim gibi sadece ulaşım önemli. Çünkü sıcaktan dolayı, özellikle yaz aylarında gelirseniz sıcaktan dolayı metro, otobüs vesaire gibi şeyleri kullanmak gerekiyor. Onu kullanmazsanız ne yapmanız lazım? Taksi tutmanız lazım. Takside ben her zaman Yunanları tanımlarken Ortodoks Türk tanımı yapıyorum. Bu her zaman hani bize benziyorlar anlamından çok kafaları da bizim gibi çalışıyor anlamını içeriyor. Çünkü onlar da bizim gibi taksicileri, turistleri gezdiriyorlar, kazıklıyorlar, almıyorlar. Aldıklarında bir ton muhabbetle sizi yakınlaştırıp kendine, sizin de muhabbet etmenizi sağlayıp 2-3 Türkçe kelimeyle, biz zaten çok severiz o tip şeyleri, hemen sizden alması gerekeni bir anda yapabiliyor. Bu arada Atina son dönemlerdeki hani Avrupa'ya yerleşen, Avrupa'dan ev alan, Avrupa'dan konut alan Türklerin en fazla ev aldığı noktalardan bir tanesi Yunanistan ve Atina. Yine bu dönemde Atina veya Portekiz'de Türk'ten başka bir şey görmüyorsunuz. Keza Karadağ'ı bitirdik hani o anlamda.
onlar da bir tık farklı bir amaçlıydı. Daha Karadağ henüz Avrupa Birliği'ne girmedi. Bunlar hiç olmazsa Avrupa Birliği'nde ve belirli kriterler yavaş yavaş değişiyor. O değişimden de bir an önce faydalanmak isteyenler de hem Atina'dan hem Portekiz'den, özellikle pandemi döneminde başlayan akınla feci bir buraları şenlendirdiler diyelim. Gerçekten nereye gitseniz Türk. Zaten ondan öncesinde tarihsel bağlarımızdan dolayı Türklerle ilgili bir yoğunluk var. Türkçe kelimelerle ilgili. Bakın mesela dükkan ismi Peynirli. Yani bildiğimiz peynirli. Ama işte 1940'larda açılmış börekçi gibi. Sonuçta aynı bizim oradaki gibi. Nasıl bizde çok fazla sizin kökeniniz ne, Selanik'ten geliyoruz falan gibi kelimeler kullanıyorsak, bunlar da Anadolu'dan, İstanbul'dan çok fazla gelip mübadele döneminde buralara yerleşen Yunanlı var. Bakın ben de yanlış kullandım kelimeyi. Çok da fazla Yunanlı var demeyeceğiz. Çok da fazla Yunan var. Artık zaten dünya gerçekten acayip bir hal aldı. Artık ben de anlamıyorum. Nereye gitseniz oralı bulmak çok zor oluyor. Değişik bir dünya haline geldi. Bakalım gelecek nesilleri neler bekliyor. Çok sıcak, çok. Saat şu anda 7. Akşam 7. Şimdi Atina sokaklarında gezmeye devam edelim biz. Size birkaç yer daha göstereyim. Gündüz gözüyle bakalım. Bazen şimdi burada yürürken böyle bildiğim sokaklarda kayboluyorum ya. Hastasıyım. Şuradan döneceğim yerde dönmedim, devam ettim. Oluyor. Atina işte. Benim Bali'de ayağım şiştikten sonra böyle olmuştu. Çok milliyetçi bir dükkan. Yunan bayrakları asılı ve yanında Doğu Roma, Bizans bayrakları var. Burada da öyle bir kesim yaşıyor tabii ki. Şimdi ben yok olayım. Biraz sonra bambaşka bir yerde yeniden açalım.